Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Uzun süre sonra bir haftada hesap fulleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar ki öyle bir zamandayız ki çok güçlü bir hesap ortaya çıkarabiliriz. Şu anki 5. sezonun son günlerindeyiz. Perşembe günü 6. sezon gelecek. Bu bir hafta olan kampanyalarla, geleceklerle birlikte çok güçlü bir kadro ortaya çıkabilir. Şu anki Player of the Week'ten açılımlar gerçekleştireceğiz. Adaylı sözleşmeler var ki yeni adaylı sözleşme futbolcuları da gelecek. Tüm bunları düşündüğümüzde bayağı sağlam bir kadro bizleri bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Hemen biz hesabımızı oluşturmaya başlayalım. Ülkeyi Türkiye seçersem 100 seviyeli Lionel Messi hediye edilmekte. Fakat bana futbol parası çok lazım oluyor bu serimizde. Japonya seçersem 100 futbol parasını fazla almaktayım. Biraz da antrenör hediyeleri var. Ondan dolayı Japonya seçeyim diyorum. 100 futbol parası için Japonya tercih edelim. Ve birazcık bir oyuncu fullleyecek kadar da antrenör veriyorlar. Japonya burada. Rastgele bir takım verdi. Milan takımını bize verdi ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Şu an açılan hesaplara neler verilmekte? Klasik giriş bonusu tüm her hesaba verilen. Hoş geldiniz giriş bonusu her yeni açılan hesaba verilmekte. Kampanyadan dolayı ama biz ne yazık ki buradaki tüm antrenörleri alamayacağız. Önümüzdeki Perşembe günü. Bugün pazar arkadaşlar, tarihi de göstereyim. Şu an 7 Nisan pazar günündeyiz. Saatimiz de 3'ü 13 geçiyor. Cumartesi günü bitecek. Pazar, salı, çarşamba. 3 gün daha buradaki giriş hediyelerini alacağız. Moriyama Japon gol sevinci farklı olan futbolcular ama seviyeleri çok düşük. Blue Lock paketinde 8 tane futbolcu yer alıyor. 3 tanesi için giriş hediyesi, 5 tanesini de etkinliklerden kazanacağız. Kubo ve Epic Inzaghi. Çok fazla oyuncu hediyesi bulunuyor. Etkinliklerden de kazanacaklarımız var ve avatarlar. Başlangıç görevlerindeki şu düşük seviyeli de olsa ilk başta işimize yarayacak paketleri alalım. 11 tane ücretsiz açma hakkımız var ama 8 olan bölümde çok fazla düşük seviyeli futbolcu yer alıyor. Buradaki 5 yıldızlı bizler için çok önemli. Onu en sona saklayalım. Taktik olsun arkadaşlar. En düşükten başlayalım. 3 yıldızlı kalecimiz Kim Seung-gu'yu, yok adını da doğru telaffuz edemedik ama 4 yıldızlı savunmaya giren isim Casele, stoper futbolcusu. 4 yıldızlı savunmaya giren isim Van Bissaka oldu ki yarın Van Bissaka'nın epik kartı gelecek arkadaşlar. Biz onun için açılımı gerçekleştiremeyeceğiz. Şimdilik işimize yarayacak kendisi. Orta sahaya gelen isim de Amrabat. Manchester United'dan çok fazla futbolcu çıkarttık ama şöyle bir durum var. Yarın Manchester United normal kartları için 5 tane ücretsiz açma hakkı verilecek. Biz oradan 2 futbolcu da çıkarabiliriz. Bu çok kötü oldu. Aynı isimler üst üste gelebilir. Manchester United'dan iyi ki gelmedi. Gelmesin. Manchester United'dan şu an futbolcu gelmemeli. Çünkü biz bu hafta çıkaracağız. Traore hatta bedava açma hakkı var. Bayern Münih Manchester United futbolcuları orada 4'er tane yer almakta. Yani hiç Manchester United gelmesin, elimizde çok fazla olacak. 4 yıldızlı hücuma gelen isim Gowri. Sol açık futbolcusu. Joker futbolcu. Birçok yerde oynayabilir. 4 yıldızlı hücuma gelen bir başka isim ise ülkemizden Icardi geldi. Ve en önemli kısma geldik. 5 yıldızlı. İçeride Mbappe, Erling Haaland gibi isimler var. Fakat Erling Haaland gelmeyebilir. İngiltere Ligi paketinden açılım yaparsak orada Erling Haaland yer alıyor. Erling Haaland gelmesin. Mbappe, Muhammed Salah olur. Harry Kane gelmemeli. Neymar gelmemeli. Harry Kane'i, Neymar'ı kadromuza katacağız. O yüzden aman onlar gelmesin. Bu hesapta da değişik bir şans var. İleride elimize gelecek futbolcuları çıkarıyoruz. İngiltere Ligi İshak geldi. İshak normalde severim. Başarılı olmasını çok istediğim oyunculardan bir tanesi. Önemli sakatlıklar da yaşadı. Ama şu an seviyesi çok yüksek değil. Yanlış zamanda geldi. İlerleyen yıllarda gelebilirdi ama şu an gelmemesi lazımdı İshak'ın. 3 tane de buradan açma hakkımız var arkadaşlar ama geriye 5 tane futbolcu kalacak. Perşembeye kadar etkinlikler var. Süresi bitecek etkinlikler. Onları tamamladığımızda buradaki tüm futbolcuları kadromuza katıyoruz. 100 Harry Kane, 99 Kimmi, 98 Højlund. Çok yüksek seviyeli futbolcular var. 96-95 seviyeli isimler. Kadromuzun gücünü arttıracak futbolcular. İlk gelen isim Choupo-Moting. Ben bu hesabın şansına güvenmedim. Yani çok şanslı başlamadık. Buradan da en düşük seviyeli futbolcuyu çıkardık. Manchester United futbolcuları da çıkarıyoruz. Umarız yani final bölümünde harika açılımlar gerçekleştiririz. Önemli olan tabii finali yapabilmek. Bazı hesaplar çok iyi başlıyor ama finalini yapamıyor. Belki bu hesap tam tersini yapar. İkinci giren isim Bruno Fernandes. Manchester United'dan. Şimdilik son hakkımız çarşamba günü 5 tane daha açarız arkadaşlar. Bu etkinlikler bitmeden önce, adaylı sözleşmeleri değişmeden önce Rodri'yi falan alırız. Üçüncü giren futbolcu Manchester United'dan
Marcus Rashford oldu. Şu an yer alan paketlere baktığımızda Ronaldinho paketin son saatleri gidecek. Süper Lig paketinde çok yüksek seviyeli isimler bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu 98'e kadar çıkıyor. Oradan açılım yapmayız. Bu paketten ama açılım gerçekleştirebiliriz final bölümümüzde en son gün. Yüksek seviyeli isimler var. Adaylı sözleşmelerin süresi dolacak. Bu perşembe günü değişecek. Bu Rodri'li paketten Rodri'yi alırız arkadaşlar. Daha sonra Ödegaard'lı paketin süresi olduğu için ileride en son final bölümümüzde Ödegaard, İlkay Gündoğan gibi isimleri kadromuza katarız. Süper Lig paketi de yer alıyor. Oradan da 3 yıldızlı 4 yıldızlı futbolcuları kadromuza katabiliriz. Tekrardan tarihi gösterecek olursam arkadaşlar 7 Nisan günündeyiz. Pazar günü başladık. Önümüzdeki cumartesi günü sona erecek. Rekor kırabileceğimiz bir hafta bizleri bekliyor. Yeter ki şöyle güzel de paket açılımları olsun. Hediyeler çok fazla. Adaylı sözleşmelerimiz var. Belki GP ile de bir tane de olsa çok yüksek seviyeli futbolcu alabiliriz. Ama yanında birkaç tane de şöyle en yüksek seviyeli futbolcuları çıkarırsak harika bir kadro ortaya çıkabilir. İlk gün itibariyle de bir hedef belirledim arkadaşlar. Bir haftada 3050'yi geçelim istiyorum. Biz daha önce bir günde 3040 yaptık. Dedim ki bir haftada birkaç fazla yerden açılım gerçekleştireceğimiz için hedefi 3050'ye çıkardım. İnşallah 3050'nin de üzerine çıkarız. 3060'a falan ulaşabilir miyiz? Sizler de hatta videonun şu an şu kısmında bir tahminde bulunabilirsiniz. Videonun sonuna geldiğimizde, o son güne geldiğimizde sizce bu hesap kaç kolektif güce çıkar? Ben 3055'i görürüz diyorum. Hani 3050'yi geçeriz. 55'i görür orada dururuz. 3055. Ben 3055 tahmininde bulunuyorum arkadaşlar. Umarız güçlü bir kadro ortaya çıkar. Hayal kırıklığı olmaz. Kötü paket açılımları olmaz. Hesabımızın 4. günündeyiz arkadaşlar. Yolun yarısını geçtik sayılır. Neler topladık 4 günde? Hemen onlara bakalım. Bir alalım arkadaşlar. Tümünü al dedik. 400.000 GP'ye ulaştık. 290 e-futbol paramız var. Ama görevlerden de kazanacaklarımız bulunuyor. E-futbol paralarımız 500'ü geçecek. Bunların hepsini tek tek alalım. Antrenör derdi olmaz diye düşünüyorum. Çok fazla antrenörümüz de oldu. Başlangıç görevleri 6 demekti. Buradan da e-futbol parası ve GP kazanacağız. Antrenör, GP, e-futbol parası. Oyuncuları birazcık geliştirdiğimizde bunları da verecek bize. 50.000 GP antrenör. Buradaki menajeri kullanmayız ama buradan da az da olsa antrenör ve GP kazanacağız. Hedeflerde 77 diyor. E-futbol paraları var. Burada mesela az da olsa bir 50 e-futbol parası bulunuyor. Birazcık GP, birazcık antrenör. 540 e-futbol parasına ulaştık. Burada da 100 e-futbol parası var. Antrenörler var. Tümünü al diyelim. 640 e-futbol paramız, 722.000 GP'miz. Azar azar da olsa burada da GP bulunuyor. 840.000 GP, 640 e-futbol parası. Şu an kazandıklarımız bunlar. 15 tane ücretsiz açma hakkımız var. Önce normal kartları aradan çıkaralım. Sonra renkli tarafa geçelim. Burada 5 yıldızı çok fazla açma hakkı bulunuyor. En aşağıdan başlayalım. Kaleci şöyle bir Kurtay'ı çıkarabilsek. Atlı dedik. Kobel geldi. Bir tane daha kaleci açma hakkımız var. Yüksek seviyeli markette pahalıya satılan bir kaleci gelmeli. Bono geldi. İyi olmadı. Yukarıdan bu sefer devam edelim. Orta sahaya futbolcu gelecek. Kevin De Bruyne gelirse mükemmel olur. Çok pahalı bir isim. Seviyesi de yüksek. Kim olmasın, Bruno Fernandes geldi. Bu da kötü oldu arkadaşlar. 5 yıldızlı hücuma gelen isim Luis Diaz oldu. Seviyesine bakmamız lazım. 97 ve üzerindeyse fulleriz. Yani 98 değildir büyük ihtimalle. Player of the Week'ten de Luis Diaz'ı belki çıkarabiliriz. Defansif orta saha Tonali. Uzun süredir tabi cezasından dolayı formasından uzak. Seviyesine de bakmak lazım. Düşük görünüyor ilk seviyesi. 5 yıldız bir başka isim ise Enzo Fernandez. İngiltere Ligi paketinden açılım yaparsak onu çıkarabiliriz. Enzo'yu çıkarma ihtimalimiz de yüksek. 5 yıldızı savunmaya gelen isim ise Kunde oldu. Seviyesine bakalım. Sağ bekli stoperde kullanabiliriz. Son 5 yıldızımız yine savunmaya gelecek. Saliba gelse keşke. Ve geldi. Sonunda istediğimiz bir futbolcuyu çıkardık. Şu ana kadar çok iyi paket açılımları olmadı. Elimizdeki isimleri çıkardık. İleride de kadromuza gelecek futbolcuları çıkardık. O anlamda kötü oldu. Yoksa Bruno Fernandes, Luis Diaz bu isimler kötü isimler değil ama ya elimizde var ya da az sonra çıkarabiliriz. 6 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. 5 tane buradan açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada da Bruno Fernandes'i biz daha önce çıkarmışız. Bunların hepsini bir çıkaralım. Son gelen futbolcumuz da Højlund oldu. Paketteki 8 futbolcu da çıkardık. Inzaghi Kubo hediye edilmişti.
10 tane blue card futbolcumuz oldu. Kadroyu aslında bunlarla bir bakıma kurduk fakat savunmacı yok ne yazık ki bu pakette. Hep hücum futbolcuları var. Şimdi bizim 640 e-futbol paramız bulunuyor. Bu pakette yüksek seviyeli birkaç tane güzel futbolcu var. Ne yazık ki bundan sonra gelecek Player of the Week paketinde düşük seviyeli isimler de fazla olacak. Ama burada İngiltere Ligi paketi de var mesela. Belki paramızı orada kullanabiliriz arkadaşlar. İngiltere Ligi'nde Van Dijk var, Erling Haaland var, Enzo Fernandez var. Yüksek seviyeli isimler bulunuyor. Biz buradan bir tane açalım. Paramızı en son harcarız. Yüksek seviyeli bir isim çıkarabilsek. Rafaela, Rodrigo, Luis Diaz çok yüksek seviyeli isimler. Luis Diaz'ın normal kartını çıkarmıştık. Yok, hiçbiri gelmedi. İtalya Ligi'nden Lazio takımına gittik. Sağ bekti galiba. Düşük seviyeli futbolcu geldi. Sağ bek. Hayal kırıklığı oldu. Belki de kadromuzda bulunmayacak. Yani 7. gün şu futbolcu belki de kadromuzda olmayacak. Şimdi biz çok yüksek seviyeli bir isim kadromuza katalım. Adaylı sözleşmelerimize baktığımızda bir tane 5 yıldızımız var. 4 yıldızı, 3 yıldızı. Bunların hepsini kullanalım arkadaşlar. Burada Rodri var. Adaylı sözleşme paketi yarın değişecek. Yarın da buraya gelen en yüksek seviyeli ismi alırız. Ödegaard'ı, İlkay Gündoğan'ı, Dybala'yı da diğer taraftan alırız. Onların zamanı var ama bu paketlerin süresi az kaldı. Burada Ödegaard'lı paketin süresine bayağı olduğu için en son buradan alışveriş yaparız. 4 yıldızlı 3 yıldızlarımızı da burada kullanalım. 4 yıldızlı en yüksek seviyeli isim Muslera. 3 yıldızlı da bir tane futbolcu alalım. En yüksek seviyeli isim Levent Mercan. Sol bek futbolcusu. Maç biletinin aslında kilidini açabiliriz. Ben bayağı da maç oynamıştım. Fakat riske girip yarın maç bileti yenilenecek. Yarın mı açsak arkadaşlar ya da son gün mü açsak? Şimdi maç biletine baktığımız zaman orta tarafta 93'lük futbolcu var. 96'ya kadar çıkar diyelim kadromuzda. Aşağı tarafta 94'lük var. Konemi buraya düşük seviyeli futbolcu da ekleyebiliyor. Çok da yüksek seviyeli değiller. Riske girelim bence. Bundan sonra yarın maç bileti yenilenmiş olacak. Biz yarın gelecek maç biletinden kilitleri açalım. Şimdilik sadece yukarıdaki ücretsiz hediyelerimizi almış olduk. GP'miz çok fazla. Normalde en son gün alırdık ama erkenden alalım. Çünkü yapacağımız gelecek etkinlikleri oynamak için yüksek seviyeli menajer işimize yarar. En önemli güne geldik arkadaşlar. 7. gündeyiz. Sadece giriş yapıp kadromuzu güçlendireceğiz. Tüm etkinlikleri oynadım. Maçları tamamladık. Bugün paket açılımları günü. Neler topladık hepsini bir alalım. Sonra ona göre karar vermemiz lazım. Hangi paketlerden ne kadar açılım gerçekleştireceğiz. Penaltımızı atarak başlayalım. Sonra buradan Neymar'ı aldık. Hediye kutusunda ne varsa toplayalım. Ben hep sağ üstte vuruyorum arkadaşlar. Yine sağ üstte vuralım. Hediye kutusunda 72 tane alacağımız var. Şu an 640 e-futbol paramız. Tümünü al dedik. 840 e-futbol parası. Neymar'ı da kadromuza kattık. 492.000 GP'miz var ama görevlerden de alacaklarımız bulunuyor. 28 tane. Ve burada da e-futbol parası var. Biz 890'da mı kalacağız şimdi? Ama maç biletinin kilidini açacağız arkadaşlar. Fakat yine öyle çok az bir e-futbol paramız kalacak. Burada da 19 tane alacağımız var. GP ne kadar? Çok fazla değilmiş. 595.000 GP'miz var. Paraları harcamadan önce arkadaşlar maç biletinin kilitlerini açalım. İyi ki de daha önce maç biletinin kilidini açmadık. Bir öncekini. Bu sefer çok güzel futbolcular var. Szoboszlai ve Lookman. İkisi de yüksek seviyeli. 500'ün kilidini açalım. İlk alımda 500, daha sonra 1000 olmakta. Bize şimdi 300'ü geri verecek. Cebimizden 200'e futbol parası çıkıyor. Adaylı sözleşmeler. Lookman ve çok fazla antrenör. İlk alımda gerçekten çok karlıyız. Sonra orta tarafın kilidini de açalım. 250'yi verelim. Buradan bir futbolcu. Adaylı sözleşmeler, antrenör ve 200 futbol parasını bana geri veriyor. Cebimden 50 futbol parası çıktı. Maç biletindeki hediyelerimizi geri alacak olursak bitmedi, bir daha alalım. 640 e-futbol paramız harcayacağız ama o 40 e-futbol parası kalacak arkadaşlar. 595.000 GP'miz, 13 tane de ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. Düşük seviyeliler değil de 5 yıldızlar bizler için önemli. Kaleciyi bir açalım. Şöyle bir Kurtağı gelse, en çok da Kurtağı isterim. Gelmiyor. Atla diyelim. Bu sefer de olmadı. Kurtay çıkaramadık. 5 yıldızı savunmaya bir isim gelecek. Şöyle yüksek seviyeli bir futbolcu gelse. Atla diyelim. Romero geldi. Çok istediğimiz isimlerden birisi değildi ama bir bakmak lazım maksimum seviyesine. Fakat yok, antrenör harcamayalım. En önemli kısma geldiğimizde arkadaşlar paramızı öyle bir harcamalıyız ki ve güzel de futbolcular çıkarırsak harika bir kadromuz olabilir. Şimdi Player of the Week
paketinde yüksek seviyeli birkaç tane futbolcu olsa da düşük seviyeli isimler de var. 4 yıldızlı 2 tane bulunuyor. Nico Williams bu hafta 100 seviye. Çok yüksek. Van de Ven bu hafta 99. Havertz'in de seviyesi iyi. Diğerleri 93, 92 diye azalmakta. Ben diyorum ki buradan sadece 2 tane ücretsiz açalım arkadaşlar. İngiltere paketinde Erling Haaland, Van Dijk, Enzo Fernandez var. Çok yüksek seviyeli ve içeride 4 yıldızlı futbolcu da yok. Tabi gönül ister ki yüksek seviyeli 5 yıldızları çıkaralım. Adaylı sözleşmelerimiz şu an kaç tane var? 4 tane 5 yıldızlımız. En yüksek seviyeleri alırız. Ne yapalım? Önce Player of the Week'leri açalım. Keşke Nico Williams'ı çıkarabilsek. Keşke 2 tane ücretsize de en yüksek seviyeleri çıkarsak. O ilk üçlüden ikisi gelse. Şu an çok güzel geliyor ama böyle çatapatlar rengarenk. Kim geliyor? Kırmızı forma İspanya Nico Williams. En yüksek seviyeli isme tek attık. Bu süper oldu. Ama bir gelişinden de belli etti oyuncu kendini. Baya çatapatlı geldi. Rengarenk oldu stadın üstü. İlk ücretten harika bir futbolcu çıkardık. Şimdi ikinciden de bir 99 Van de Ven gelir mi? Hadi be Konemi. Üstü rengarenk falan yanmadı. Çatapatlarda patlamıyor. Atla desek diyemedik dedik. Adli geldi. En azından 5 yıldızlı bir isim çıkardık ama yüksek seviyeli değil. Keşke o 93'lerden biri gelseydi. Bir seviye bir seviyeydi. Şimdi arkadaşlar 6 tane açma hakkımız var. Biz o paketten en yüksek seviyeli çıkardık. 99 Van de Ven kaldı bir. Şimdi buradan Erling Haaland, Van Dijk, Enzo Fernandez. Biz bir keresinde arkadaşlar bu üçlüyü çıkarmıştık. Harika bir açılım olmuştu bir hesabımızda birkaç hafta önce. Ya bir günde mi hesap güçlendirme yapmıştık? 2 günde mi hatırlayamadım ama bu üçlüyü gelmişti. Harikaydı. Keşke öyle bir şey olsa. Burada güzel oyuncular var. Biz buradan açalım. İlk gelen isim. Hangi forma? City olmadı. Hiç istediğimiz forma olmadı. Alvarez geldi. Mecbur fullleyeceğiz bu isimleri. 5 yıldızlı kadromuzda olacak. Şu üçlüyü çıkarmamız lazım. 5 tane deneme hakkımız var. Keşke erkenden çıkarabilsek. Gelseler başka paketten de şansımızı deneriz. İkinciye gelen isim. Liverpool, Chelsea, City forması görecek miyiz? Kırmızı bir şey geldi. Biz Player of the Week'ten ne güzel futbolcu çıkardık. Sonra ne yazık ki istediğimiz gibi devam etmiyor. Sol açık. Minimum seviyesi 95 olacak arkadaşlar. 5 yıldızlı olduğu için minimum 95. İstediğimiz 3 futbolcudan biri gelmedi ama bence şimdi gelecek. Bir Chelsea. Olmadı. İçeride zaten az futbolcu kaldı neredeyse. 3 tane istediğimiz var. Sağ bek geldi. Çok üzüldüm. Yani paralarımız boşa gitti gibi bir şey oldu. 3 tane isim istedik. 8 tane futbolcu var. 3'ünü çıkar, 5 tane istemediğimiz isim var içeride. Ama artık gelmesi gerekiyor. Şöyle çatapatlar patladı. Artık Erling Haaland gelir galiba. Bir Van Dijk hissettim şu an. Bir kırmızı forma. Hiç vermiyor. Diaby geldi. İnşallah Diaby'nin seviyesi iyidir arkadaşlar. Minimum 97 olsun. Keşke 98 olsa. Ama Diaby genelde iyi olur. Bir bakalım. Diaby'yi merak ediyorum. 88 Leo Roman'la kaç olacak? O kadar paket açılımı yaptık. 2 tane açma hakkımız var. Ve içeride 7 tane isim kaldı. En yüksek seviyeli 3 futbolcuyu çıkaramadık. Ama artık versin. Erling Haaland'ı çıkaralım. Enzo Fernandez'i çıkaralım orta sahaya da. Kırmızı formama Van Dijk'ın adını anmadım. Van Dijk geldi arkadaşlar. Savunmaya bakarız. Güzel futbolcu çıkardık. Şimdi adaylı sözleşmeye de Alaba var ama alır mıyız almaz mıyız bir duruma göre bakacağız. Kadromuza bakıp ona göre karar verebiliriz. Son bir tane açma hakkımız kaldı. Ya Erling Haaland ya da Enzo Fernandez. Keşke Erling Haaland gelse. Finali harika yapsak. Güne çok güzel başladık. Player of the Week'ten 100 seviyeli futbolcu çıkardık. Final bakalım nasıl gerçekleşecek. Erling Haaland'la olmadı. Botman geldi. Üst üste stoper futbolcuları. Bizim savunma tamamlandı galiba. Biz bir kadromuza bakalım. Ona göre adaylı sözleşmelerimizi kullanalım arkadaşlar. Biz yani savunmayı çok düşünmeyelim. Van Dijk'ımız var. Botman var. Saliba var. O üçlüden bir stoper yaparız. İleriye olabildiğince yüksek seviyeli isimler alabiliriz. Adaylı sözleşmelerimizde en yüksek seviyeli futbolcuları alalım. Marketten de mesela bir Mbappe'yi falan alabiliriz. Kevin De Bruyne'yi yüksek seviyeli isim kadromuza katabiliriz. 8 tane açma hakkı diyor. Ne varmış bizde? Ben bunları görmedim arkadaşlar. Bu 3 tanesi düşük seviyeli. Ha buradan da 5 tane açma hakkı var.
Ben de bir şok oldum. 8 tane falan yazıyor. Hem de renkli kartların olduğu yerden. Şimdi burada 2 tane 5 yıldızlı var. Bir tane 4 yıldızlı. Çok işimize yaramayacak. 3 tane futbolcu. Üçünü de kadromuza katıyoruz. Manchester United'dan da 5 tane açma hakkımız var ama şimdi bazıları elimizde bulunuyor. Mesela Bruno Fernandes gibi önemli bir ismi çıkarmamamız lazım. Højlund gelmemeli. Şu aradan bir Casemiro gelirse gayet güzel olur. Casemiro'yu fullleyebiliriz. Diğerlerini fulllemeyiz arkadaşlar. En kötü siler antrenör yaparız. Elimizdekiler gelirse. Şimdi renkli kartları var. Lindelöf elimizde olmayan 4 yıldızlı. Bu futbolcular da etkinliklerde işimize yarar. İngiltere Ligi etkinliklerinde özellikle kullanabiliriz. İleride milli takım etkinlikleri geldiğinde kendi milli takımları üzerinden kullanabiliriz. İkinci isim Højlund oldu. Elimizde renkli kartı vardı. Hiç iyi olmadı. Maguire geldi. United takımının kaptanı. Dalo. 4 yıldızlı sağ bek. Sandro Martinez geldi. Genelde 4 yıldızlı çıkardık galiba. 5 yıldızlı çıkardık mı? Højlund. Galiba tek Højlund vardı. Diğerleri 4 yıldızlı olması lazım. Adaylı sözleşmelerimizi kullanacağız arkadaşlar. 5 yıldızlı 4 tane oyuncu alabiliyoruz. Öncelikle en yüksek seviyelerden başlayalım. Burada Ødegaard, İlkay Gündoğan, Dybala var. Bu üçlüyü alabiliriz. Sonra keşke bu pakette daha güzel futbolcular olsaydı. Daha yüksek seviyeli ya da bu futbolcuların seviyelerini yükseltselerdi. Burada Alaba var. Cancelo da güzel ama biz Alaba'yı alacağız. Alaba en yüksek seviyeli isim. Birçok yerde de kullanabiliyoruz. Alaba'yı buradan aldık. Diğer taraftan da Ødegaard'ı, İlkay Gündoğan'ı ve Dybala'yı alalım. 4 tane yüksek seviye. Bizim kadro gücü bakalım kaça ulaşacak arkadaşlar. Bize antrenör yetecek mi? Çok fazla futbolcumuz var. Ødegaard'ı kadromuza katıyoruz. Birinci 5 yıldızlımız. Ya bizim ne yazık ki İngiltere paketindeki paket açılımlar hiç güzel olmadı. Paramız orada boşa gitti arkadaşlar. Menajer paketi alsaydık belki daha iyiydi. Xabi Alonso'yu 500'ü öyle değerlendirirdik. Yazık oldu, o paramıza yazık oldu, ona üzüldüm. Ne Erling Haaland'ı çıkarabildik ne Enzo Fernandes'i çıkarabildik. Dybala'yı da alalım. 5 yıldızlarımızı çok güzel değerlendirdik. 4 ve 3 yıldızlar var ama onlar bizim şimdilik işimize yaramayacak arkadaşlar. Kadromuzda kullanmayız. Almayalım. Eğer antrenör biterse alırız sileriz antrenör yaparız. Veyahut da GP kazanmak istersek alıp satıp GP'ye dönüştürebiliriz. Ben Mbappe'yi çok seven birisiyim. Mbappe'yi aldığımızda yaklaşık bir 150.000 GP kalacak. Erling Haaland'ı alsak biraz daha fazla kalır. Bellingham da var. Mbappe'yi çok seven bir insanım. Mbappe'siz kadroda pek oluşturmak istemiyorum. Alalım gitsin. Ben Mbappe'siz kadro yapamıyorum arkadaşlar. Son dönemlerde yaptık. Böyle bir tarafım eksik kaldı sürekli. Tamamlayalım. Bu eksik olan taşımızı tamamlamış olduk. Ben bir keresinde 1 milyon 100 bin bine GP biriktirmiştim arkadaşlar. O zamanlarda markette Mbappe 1 milyon 100 müydü 1 milyon mu neydi? Bütün parayı ona basmıştık. Tek futbolcuya biriktirdiğimiz bütün paraları harcamıştık. Bir daha da öyle bir şey yapmadım zaten. Bir kere yaptık ama yanlış bir hamleydi. Tüm parayı basmıştık. Kadromuz da o kadar da iyi değildi belki. Şimdi kadromuz çok güzel. Rahatlıkla alabiliyoruz. Görevlerden de az sonra futbolcuları güçlendirdikçe bir şeyler alabiliriz. Mağazadan da 96'lık Trossard var. Ama yani kadromuzda bayağı güzel isimler oldu. Bir bakalım. Gerekirse 96 Trossard'ı da alabiliriz. Antrenörümüz ne kadar? Burada önemli olan nokta antrenör. Çok fazla renkli kart futbolcumuz var. Yeter galiba. 84 tane 10 binliğimiz var. Şimdi arkadaşlar ben kadroya baktım da kaleci sıkıntısı var bizde. Parayı da harcadık. Yani şu an fullleyebileceğimiz sadece bu isim var. Kaleci almadık. Harbiden yüksek seviyeli kalecimiz yok. Marketten en yüksek seviyeli kaleciyi de alabilirdik. Bir kaleci sıkıntımız var şu an arkadaşlar. Harbiden kaleci. Düşük seviyeli kalecimiz var. Renkli kart kalecimiz yok. Kenarda da kalecimiz yok. Muslera'nın da seviyesi düşük. Olmadı bazı futbolcuları silip belki kaleci de alabiliriz. Ona en son karar verelim. Oyuncuları fullliyordum arkadaşlar. Kolektif güç artıyor. Ben bunu değiştireyim. İşin eğlenceli tarafı da bu oluyor. Menajeri bir değiştirelim. Düşük menajerle yapalım. Sonra kaç olacak bir tahmin de etmeye çalışalım. O yüzden ben şimdi menajeri değiştireyim. Oyuncuları tekrardan fulllemeye devam edelim. Ama kaleci gerçekten büyük bir sorun oldu bizler için. Biz bir devam edelim. 2-3 tane futbolcu fullledik. Şu an bu kadar antrenörümüz hala var. Bir futbolcu dışında herkesi fullledik arkadaşlar. Şimdi otomatik dağıttım ben. Dizilişi değiştirdim. Sonra baktım kenarda bir tane futbolcumuz var. 5 yıldızlı ama adli. Düşük seviyeli arkadaşlar. Buraya şimdi yüksek seviyeli bir isim almamız lazım.
Kaleye Kobel'i yerleştirdim. Kobel'de baktım seviyesi 93'müş, 96'ya kadar çıkıyor. İşimize yarayacak bir kaleci. Kenarda da Luis Diaz var. Luis Diaz'ı fullleyebiliriz. 97'ye kadar çıkıyor 88'lik menajerde. Ancak antrenörümüz yeter mi yetmez mi? 55.000 DP kurtaracak mı? Eğer olmazsa hedeflerden falan kesinlikle bize verir bir şeyler. Oradan alırız. Ya da biraz oyuncu sileceğiz arkadaşlar. Ön izleme yetmez gibi. 29'da 25 kurtarmayacak. 29'da 26. 29'da 27. Kaydetme diyelim. Son futbolcu. Artık kadromuz oluşmuş olacak arkadaşlar. Hedeflerden bize bir şeyler verir. Burada başlangıç görevlerden de alacağımız var. Oo, burada 3 tane 10 binliğimiz varmış. GP'miz de var. Zorlasak birazcık elimizden oyuncu çıkarsak 300 binlik falan futbolcu bile belki de alabiliriz. Buradan da 10 tane alacağımız var. GP'ler azar azar da olsa mağazadan Trossard'ı alabiliriz ama 96 seviye. Bize 96'nın üzeri gerek galiba. Bakalım, eğer 95'lik bir oyuncumuz olursa gider mağazadan Trossard'ı da alabiliriz. Futbol puanımıza baktığımızda 8500 futbol puanımız da bulunuyor. Bu futbolcumuza değişelim. Luis Diaz toplamda 62.000 antrenör puan istiyor. Bizde az önce galiba 55.000 vardı. 7.000 ile kaybetmişiz. Şimdi Luis Diaz'ı fullleyelim ve artık kadroyu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sonra maksimum kolektif gücümüze bakacağız. Çok da güzel bir kadro oldu. Yüksek bir kolektif güç bizleri bekliyor. Şu an kaç kolektif gücümüz? 2750. Kenara bakalım. Şimdi bazı isimleri biz değiştiririz. En yüksekleri ilk 11'e alırız arkadaşlar. Bir maksimum kolektif gücümüze bakalım. Kenarda Mbappe var. Harry Kane 100 seviye çıkmakta. Inzaghi 99. Højlund 98. Szoboszlai falan var 98. 96'lık galiba Rashford'la Kubo mu 96'ydı? Ya 97 onlar ya da 96 güçlendiricisiyle birlikte. Stoper Botman'da 97 olması lazım. Diaby'i bilmiyorum. Umarız yani 97'den aşağı değildir. En az 97, keşke 98 olsa. Şimdi arkadaşlar bir tahminde bulunalım. Sizce bu kadromuz kaç kolektif güce kadar ulaşacak? Neymar 100, Nico Williams 100, Ødegaard gibi isimler de ilk 11'imizde. 3000 bence 50'yi geçeriz. Çok sağlam bir kadromuz var. 3060'ı geçeriz de 70'i bulur muyuz? Kararsız kaldım. Gaza gelip de şöyle 3070 mi desem diyorum. Ben diyeceğim arkadaşlar. Kadro gerçekten bayağı bir iyi oldu. Bence bu kadro 3083. Olur mu o kadar bilmiyorum ama bayağı bir yüksek sayı söyledim. Çünkü yüzlük oyuncularımız var. 99 var. 3083. O kadar yükselecek mi 2750'den acaba? Siz de tahminde bulunduysanız şimdi menajerimizi seçiyoruz. Luis Roman. 3083 dedim. Bazen sınırda kaldığım oluyor. Tutturduğumuz az olmuştur. Belki 1 ya da 2 ama. Tıkladık. Ana, bu bayağı az oldu ya. Ben bayağı yüksek bekliyordum arkadaşlar. O kadar da güzel kadromuz var. Kenara da baktım. Demek ki o kadar çıkarmıyormuş. Ben 100'lük 99'lukları görünce dedim ki bu kadro gider. 3000 böyle 80-90'lara doğru. Ki o kadar da yüksek seviyeli isimlerimiz var. En yüksekleri kadroya alsak. Şimdi Nico Williams'ı şöyle çekelim. Neymar'ı sol açık yapalım. Olabildiğince en yüksekleri böyle kadromuza, ama dizilişi değiştirmek de pek istemiyorum. Dizilişi de bozmadan savunmadakilere dokunmayalım. 99'lukları alıp. Şöyle Mbappe'miz 99 seviye. Yine güzel bir kadro oldu ama yani ben daha iyisini de isterdim. O kadar da futbolcumuz var ki bir haftalık hesap için galiba bu bizim rekorumuz olabilir arkadaşlar. Çok güzel bir zamanlamada bir haftada hesap oluşturmaya başladık. Çok fazla oyuncu hediyesi var. Ücretsiz açma haklarımız. Kadro dışında bile fullemediğimiz renkli kartlar var. Bu her zaman olmuyor. Ve 5 yıldızlı futbolcular. Bunların bazılarına dokunmadık bile. Çünkü kadromuzun gücünü arttırmayacak. Bayağı geniş bir kadromuz oldu. Keşke 3065'in ama üzerine çıkabilseydik. Bu şimdilik bizim için galiba, öncekilere bakmam lazım ama maksimum ulaşabildiğimiz, bir haftada ulaşabildiğimiz sayı olması lazım. 3065'e ulaşamamışızdır. Çünkü eskiden menajerlerde 88 takım oyun tarzı muhabbeti yoktu. Bu son dönemlerde olduğu için oyuncularımız biraz daha yüksek seviyeye çıkmakta. Bir de ligimde bakalım arkadaşlar. Bir süredir ligimde bakmıyorduk. Yorumlarda bir arkadaşımız demişti ki ligimde de kadro gücünü gösterir misin? Eskiden yapıyorduk. Son dönemlerde bir günde hesap oluşturmalarda yapmamıştık. Şimdi buradan biz kimi alalım?
Manchester City'yi alalım. Erling Haaland falan kadromuza katırız arkadaşlar. Avrupa diyelim. İngiltere Ligi Manchester City. 15.000 puan kafadan verildi. Seedorf da vardı bu hafta. Kiralık oyuncular. Bir seviyelere bakalım. Seedorf'u alabiliriz. Zinchenko 4800. Kaleci Sommer. Bizde de bir kaleci sıkıntısı var aslında. Lobotka. Şurada James. Felix var. 2800. Biz bir Erling Haaland'ı alalım. Kadro gücümüzü birazcık arttıracak. Sonra Kevin De Bruyne'yi alalım. Yüksek seviyeli. Aldıklarımızı kadroya yerleştirdiğimizde Kevin De Bruyne, Erling Haaland bu şekilde oldu. Bence biz bir kaleci alalım. Evet. Kaleci Seedorf'u almayalım. Bir kaleci güzel olur. Yakışır renkli kart bir kaleci. Kalan parayla yine renkli kart bir isim alabiliriz. Zinchenko olabilir. Sommer'i aldık. Zinchenko'yu da alalım. Kaleye doğrudan yerleştirsek 3072. Ama çok da yakıştı şöyle bir kaleci. Zinchenko'yu da kenardan 97'lik bir isimle değişelim. 96'lığımız yok. Zinchenko'nun bu kartı 100 seviyemiş. Şöyle rengarenk yapalım kadromuzu. Çok güzel duruyor Zinchenko'nun kartı. Epik gibi kart. Bir de arkadaşlar öve alalım. Umarım şöyle hızlanmalı bir öve vardır. Ben hızlanma gördüm ve hemen alıyorum. Denge, ikili mücadele, alçaktan pas. Hızlanma yok. Hangisini alsak ki? Bunlar çok isteyeceğim şeyler değil ama alçaktan pası alsak deneyelim. Hücum futbolcuların özellikle bayağı bir etkileyebilir. Denge 99. Alçaktan pası alalım. Kadromuza baktık. 3075 kolektif gücümüz var. Alçaktan pas seviyeleri nasıl etkileyecek? Şöyle seviyeleri de unutmamak için bir daha bakıyorum. Kimi 99, Alaba 98, yüzlüklerimiz var, 99'luklarımız var. Onayla dediğimizde öğeli maksimum gücümüz görünecek. 3115. Vay be, süper oldu. Nico Williams'a bakın arkadaşlar. 103 seviye. Neymar 102. Mbappe 100 oldu. Ödegaard 101. İlkay'ın alçaktan pası ben çok iyidir zannediyordum. Ona bile katkı sağladı. 100. Rodri 101. Van Dijk 101. Zinchenko. Artmayan yok. Herkes artmış değil mi? Kalecimiz bile seviye atladı. Yedekte 100 seviye Diaby. Herkesi atlatmış. Bir Kevin De Bruyne'ye dokunamadı. Onun çünkü kendi pas değerleri çok iyi. Kevin De Bruyne dışında herkesin seviyesini yükseltti. Ben İlkay Gündoğan'ı da yükseltmez zannediyordum. İlkay'ın demek ki alçaktan pası düşük mü biraz? Bir bakalım. Alçaktan pası işte 99 olarak gösteriyor fulllediği için. Yüksekten pası 88, demek ki 88-90 bantlarındaydı herhalde. Alçaktan pas bayağı bir kadromuzun gücünü arttırdı. Her futbolcuyu arttırdı, evet. Kevin De Bruyne dışında her futbolcu kaleden santrafora kadar. Böyle daha bir hoşumuza gidiyor tabii. Kadro gücü 3100'ün üzerine çıktığında. Ama baktığımızda bir haftalık süreç için çok kısa bir zaman, 7 haftada 2 sezonunda hediyelerini aldık. Maç biletlerinin kilitlerini açtık. Bayağı da hediyeler vardı. Paket açılımları biraz daha güzel olsaydı, Erling Haaland'tır, işte orada Enzo Fernandez mesela çıkmadı. Player of the Week'ten yine bir tane kurtarabildik ama biraz daha güzel paket açılımları olsaydı 3070'i rahatlıkla geçebilirdik. Ama bir hafta için bence çok güzel, güçlü bir kadromuz oldu. Uzun süre sonra bir haftada hesap fulleme gerçekleştirdik arkadaşlar. Zaman zaman bir günde hesap fullemeler yapıyorduk ama güzel bir hesap fulleme oldu. İnşallah sizler de en çok istediğinizde tek atarsınız. En azı futbol parasına çıkarırsınız. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.